Her şeyin karmakarışık bir yığın olduğu o başlangıç anından bugünkü o kusursuz işleyen evrene nasıl geldik? İşte bu bölümde bu devasa soruya inanılmaz radikal bir cevap veren antik Yunan filozofu Anaksagoras'ın kozmik zihin yani nous kavramına dalıyoruz. Aslında bu soru sadece bizim değil, ilk Yunan filozoflarının da aklını kurcalayan en temel soruydu. Düşünsenize, başlangıçta her şey birbiriyle iç içe geçmiş, tam bir kaos. Peki ne oldu da bu kaostan bugün hayranlıkla izlediğimiz bu düzenli kozmos ortaya çıktı? İşte tam da bu noktada Anaksagoras diye biri çıkıyor ve ortaya bir fikir atıyor. Ama öyle sıradan bir fikir değil. Bu kozmik bilmeceye verdiği cevap o kadar devrimci, o kadar sarsıcıydı ki neredeyse bu yüzden canından oluyordu. Gelin önce Anaksagoras'ın felsefesinin ilk temel taşına yani sonsuz tohumlar fikrine bir bakalım. Çünkü bu fikir onu dönemindeki herkesten tamamen farklı bir yere koyuyor. Bakın, o dönemde mesela Empedokles gibi filozoflar evreni 4 temel elementten ibaret görüyordu. Toprak, hava, ateş ve su. Gayet basit değil mi? Ama Anaksagoras çıktı ve çok daha radikal bir şey söyledi. Dedi ki, evreni oluşturan temel tohumların sayısı 4 falan değil, sonsuz. Gerçekten de o dönem için bu akıl almaz, inanılmaz bir iddiaydı. Anaksagoras, işte bu sonsuz sayıdaki temel parçacığa sperma adını veriyor. Nedir bu sperma? Bunlar evrenin en temel yapı taşları. Yaratılmamışlar, yok edilemezler. Yani ebediler. Her şeyin özü. Şimdi sıkı durun çünkü Anaksagoras'ın belki de en akıl almaz fikrine geldik. Diyor ki her şey her şeyden pay alır. Ne demek bu? Yani şu an baktığınız herhangi bir nesnenin içinde aslında evrendeki diğer her şeyden bir parça var. Evet, yanlış duymadınız. Şu masanın içinde bir miktar altın, bir miktar et, bir miktar su, hepsi var. Peki o zaman masa neden masa gibi görünüyor? Çünkü içinde en baskın olan tohum yani sperma tahta tohumu. İnanılmaz bir fikir değil mi? Tamam, evren sonsuz tohumdan yani spermatadan oluşuyor. Ama bir sorun var. Bu tohumlar hareketsiz. Kendi başlarına bir şey yapamıyorlar. Peki o zaman onları kim harekete geçirdi? Kim bu kaosa bir düzen verdi? İşte şimdi Anaksagoras'ın teorisinin kalbine, o meşhur naos kavramına geliyoruz. Bu soru çok mantıklı değil mi? Eğer spermatata dediğimiz madde kendi başına cansızsa, pasifse, o zaman bu muazzam kozmik dansı kim başlattı? Bir şeyin onları itmesi, bir düzene sokması gerekiyordu. Çünkü Anaksagoras'a göre madde kendi kendine asla harekete geçemezdi. İşte cevap, nous. Yunanca'da zihin ya da akıl demek. Peki nedir bu nous? Anaksagoras'a göre nous o karmakarışık madde yığınına dışarıdan müdahale eden, onu alıp bir düzene sokan, akıllı, saf ve her şeye gücü yeten kozmik bir prensip. Bu ilişkiyi anlamanın en güzel yolu şu heykeltıraş benzetmesi. Düşünün ki spermata yani madde, şekilsiz bir kil bloku. Kil kendi kendine bir heykele dönüşebilir mi? Hayır. Bir sanat eseri olması için bir heykeltıraşın zekasına, amacına, ellerine ihtiyaç duyar. İşte nous da bu evrenin heykeltıraşıdır. Maddeye şekil veren akıl odur. Yani Anaksagoras'ın sisteminde aslında iki temel gerçeklik var, bu çok net. Bir tarafta her şeyden ayrı, saf, basit ve aktif olan zihin, yani nous. Diğer tarafta ise pasif, hareketsiz, karışık ve her şeyden bir parça içeren madde, yani spermata. Biri düzen kurucu, diğeri ise üzerine düzen kurulan. Peki, evreni yöneten şeyin mistik güçler, tanrıların keyfi değil de rasyonel bir zihin olması ne anlama geliyor? İşte bu fikrin sonuçları gerçekten de devrim niteliğindeydi. Bu durum bizi teleoloji diye bir kavrama götürüyor. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında basit. Evrendeki hiçbir şeyin rastgele olmadığını, her şeyin belli bir amaca, bir tasarıma hizmet ettiğini söyleyen fikir bu. Ve Anaksagoras bu amaçsal evren görüşünü felsefeye sokan ilk isimlerden biriydi. Bakın, Anaksagoras'ın nusu sadece "hadi başlayın" deyip kenara çekilmiyor. Hayır, kendi kurallarıyla işleyen, kendi kendini düzenleyen bir kozmos tasarlıyor. Bu fikir size bir şey hatırlattı mı? Aslında bu yüzyıllar sonra ortaya çıkacak olan deizmin, yani evreni kurup sonra işleyişine karışmayan bir yaratıcı fikrinin ilk habercisi gibi. Ve işte geldik Anaksagoras'ın başını en çok belaya sokan o meşhur ve tehlikeli iddiasına. Dedi ki güneş bir tanrı değildir, o sadece devasa, kızgın bir taş kütlesidir.
Düşünebiliyor musunuz? O dönemde herkesin Tanrı diye taptığı güneşe kızgın bir taş demek, bu aklın ve bilimin dini dogmalara karşı açık bir meydan okumasıydı. Tabii ki bu kadar cesur lafın bir bedeli olacaktı. Anaksagoras anında dinsizlikle suçlandı ve fikirleri yüzünden hakkında ölüm fermanı çıkarılan tarihteki ilk filozof oldu. Ama Sokrates gibi kaderine razı olmadı, bir yolunu bulup Atina'dan kaçmayı başardı ve canını kurtardı. Peki, ölümden dönmesine ve bütün bu badirelere rağmen Anaksagoras bize nasıl bir miras bıraktı? Batı düşüncesini nasıl etkiledi? Gelin son olarak bir de buna bakalım. Mirası gerçekten de devasa. Bakın, kendisinden sonra gelen Platon ve Aristoteles gibi devler bile onun nous kavramını alıp kendi felsefelerinin merkezine koydular. Felsefeye o amaçsal bakış açısını, yani teleolojiyi o getirdi. Ve en önemlisi, gök cisimlerini tanrı olarak değil, incelenmesi gereken fiziksel nesneler olarak bakarak modern astronominin temelini attı. Sadece evrenle değil, insanla ilgili de çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki, İnsan bütün hayvanların en akıllısıdır çünkü elleri vardır. Yani zekamızın kaynağını soyut bir yerde değil, dünyayı değiştirmemizi, alet yapmamızı sağlayan ellerimizde görüyor. Zekamızla fiziksel yeteneklerimiz arasında doğrudan bir bağ kuruyor. O zaman gelin, bitirirken şu kışkırtıcı soruyu soralım. Evreni tanrıların ve mitlerin keyfiyetinden alıp onu aklın ve gözlemin inceleme alanına sokan Anaksagoras'a aslında tarihin ilk modern bilim insanı diyebilir miyiz? Bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.